We are still in Borçka, and this mosque, Muratlı Mosque, you can see 1842. 1842. It means 19th century. 19th century it's made. This is wonderful. And here is Muratlı village people. And you can see here, this is wonderful place. This is really wonderful place. Across the river, this place is Georgia. Georgia. These mountains are Georgia, and this place is Turkey. Turkey. We are inside of mosque, and I will speak with retired imam. Retired imam, we say hoca, retired, and we will speak with him now. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Bize birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Ben Murat Bozkurt. Muratlı köyünden, bu köyün sakinlerindenim. Emekli İmam Hatip'im. Cami hakkında size kısaca bilgi Lütfen. vermek istiyoruz. Lütfen. Şimdi hocam camimiz yaklaşık 1262 Hicri yapım tarihi. Tamamen ahşap üzerinde yapılmıştır. Şimdi bu bölgede yetişen ürünleri resmeden oymalar yapılmış. Mesela şurada demir elma var. Demir elma şu. Bu bölgenin geçim kaynağı o zaman. Demir elma toplanmış. Buradan kayıklarla Batum'a gider. Georgia'ya gider. Oradan yakacak olarak gaz yağı falan takas yapılırmış. Ticaret maksadıyla kullanılmış. Daha sonra şu motifler şurada Çoruh kenarında yetişen çiçek, bitki türlerini resmetmişler. Ondan sonra şurada bir kılıç var. Burada evet. Arma var. Şurada da bir kuş tüfeği, piştoh deniyormuş buna. Bunlar var. Şu arma Osmanlı zamanında burası İslamiyet'i savaşsız kabul etmiş. Yani mektupla kabul ettiği için Osmanlı buraya bir berat vermiş, arma vermiş. Bu da kuş tüfeği tabi buranın o zamanki savunmasında kullanılan kılıç, kuş tüfeği. Yine bunun yanında hocam en böyle can alıcı motif altı kollu terazi deniyor buna. İmanın 6 şartını gösteriyor. Yani bir tanesini yok sayarsan terazi denge bozulduğu gibi imanın 6 şartından bir tanesini inkar edersen imanın gider diyor. Şurada işte cami yapan ve yaptıran kişinin işte isimleri yazar. Bir de şuraya tabii bunun çok daha detaylı var. Bu Nuh'un gemisini gösteriyor. Bu da güzel bir motiftir. Şu üstte saç örgüsünü resmetmişler. Buraya geldiğimiz zaman burası tabii önceden bir Rus işgalini görmüş. Rus işgalini gördüğü zaman şurası bir kütükmüş. Şu imamın namaz kıldırdığı yer. Mihrap deniyor buna. Bu bölümü almışlar, çıkarmışlar buradan oymalarla birlikte götürmüşler. Artık Tiflis'te, Batum'da bir yerde bir müzede olduğu söyleniyor. Daha sonra bu Muratlı Köyü sakinleri 10 gün, 20 gün neyse şu çarşı meydanında düğün varmış gibi eğlence yaparlar 10 gün, 20 gün. O eğlence, şamata aslında bir yapmadır. Çünkü içeride şu motifler çakılıyordu buraya. Bu sesi kamufle etmek için dışarıda gürültü yapmışlar. Oyun eğlence tertip etmişler. Yani duymasın diye Rus işgali altında olduğu için. Ve şu oymanın işçiliğiyle şu belli. Şu sonradan çakılan şu bölüm burası. Bir de şu bölüm. Şunlar tahtanın üstünde çakılmıştır. Oysa şunlar ağacın üstünde elle
oyulan. Bu makine değil. Bundan yapım tamamen elle yapılmış. Hı hı. Hı hı. Ondan sonra şu kubbenin boyası orijinal boyadır. Yaklaşık 180-200 senelik diyelim. Kök boya deniyormuş buna. Ve kubbenin genişliğine bakarsan hiç direk yok. Çatıda kiremit olduğu halde tonlarca ağırlığında yük olmasına rağmen direksiz bunu tutturmuş adam. Yine bu caminin dışarıda bir minaresi vardı biz burada kursta okurken. 25 metre uzunluğunda ortada böyle iki kişinin kaplayacağı türde bir ağaç, çam ağacı. Dışarıdan tahtalarla merdiven yapılmış falan. Biz öğrenciyken onu kestiler, aşağıda ölçtük. 25 metre. Ağacın dipteki çapıyla 25. metredeki çapı aynı. Onu şu dağlardan getirmişler. Şu o zaman baraj yok. Çoruh akan bir nehir. En hızlı akan bir nehir. O nehirden kayıklarla almışlar. Buraya getirmişler. Ona şekil vermişler. Onu 25 metreyi diklemişler. Nasıl kaldırmışlarsa o zaman. Ve minare oluşturmuşlar. Tabii o çürüdü. Daha sonra beton minare yapıldı. Caminin şu anda vakıflara ait. Vakıfların denetiminde. Yani biz köylü olarak işte buna bir çivi çakma hakkımız yok. Ama vakıflar da hizmet olarak bir onarım gördü diyelim 15 sene önce. Eski halı çok daha iyiydi dedik yani daha sonra. Kamu işi. Çok Biz teşekkürler. teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun Köyümüzü verdiğiniz anlattığınız bilgiler için biz teşekkür ediyoruz Çok size. ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Size Sağ sağ olun. olun. Caminin kapısı şu gördüğünüz tek tahta. Şu genişlikte tek tahta. Bu atölyede plan yapılan görmüş değil. Normal şöyle biraz çaprazdan baktığınız zaman bellidir. Baltayla yontulmuş. Elma ağacı veya daha değişik bir ağaç olduğu söyleniyor bu. Bunda bir kilit var. Şu kilit. Kilit sistemini yapmışlar o zaman. Halen çalışır bu. Kaç yıllık kilit? Yaklaşık 180 sene, 185 senelik falan. Yani nalburdan bir kilit aldığın zaman 5 sene sonra deforme olur. Hakikaten. Hala çalışıyor. Bu halen çalışıyor işte. Şunlar halen mesela eski orijinal. Orijinal hali. Tabii orijinal hali bunun. Ve bunlarda çivi yok. Bunlar tahtanın üstünde yapılmıştır. Şu çiviler şu menteşeye bakıyorsun. Evet. Bu da yapma menteşe. Çiviler de yapma nalbur menteşe çivisi değil. Yapma yani burada çivi varsa sadece o Rus işgalinde sonradan eklenen yerde nalbur çivisi var. Diğerlerinde hep yapma. Yapma. Evet. Menteşesi her şeyi yapma. O zamanki şartlarda bunu yapan kişi yani şu parayla çok yapılacak bir şey değil. Adam işçiliğini herhalde ekmek yemiş, yemeğini vermiş köylü, yapmış yani. Çünkü parayla bunu ödeyemezsin yani bunun karşılığı. Makineyle yapsan olur da. Evet. Burası Muratlı Köyü, Borçka. Muratlı Köyü, Borçka, Artvin Eski ismi ili, Maradit. Borçka ilçesi, Muratlı Köyü veya Maradit. Maradit dendiği zaman Maradit eski isimdir, daha iyi tanınır. Ana çay. Çok fındık olmaz orada. Yukarıki köy dediğiniz hocam şurası. Evet, Kayadibi Kayadibi Köyü. Köyü. Ana ürünü Ana orada ürünü çay. çay. Çaydır. Çay. Fındık olmaz. Bizde fındık olur, çay olur. Hiçbirinden de böyle bir aile geçinecek kadar çok az yani. Evet. Çay bahçesi hocam. Çay bahçesi. Burası çay bahçesi. Şurada Evet. ileriden biraz daha net gösteririz. Şu karşısı Gürcistan, Şurası değil mi? Batum. Hı hı. Evet. Şu iki tane büyük bina orada öğrenci olurdu. Bir tanesi sağlık ocağı, bir tanesi okuldu.
Yatılı okul. Orada öğrenciler teneffüse çıktığı zaman onların şamatasından biz rahatsızlık duyardık. Orada. O kadar gürültü gelirdi. Şimdi öğrenci yok. Her evine yol gider. Çok eskiden beri yol gider. Aydınlatma sokak lambaları falan. Şu beriki tarafta askeriyesi var. Şu tepenin arkası da Batum işte. Evet. Biz şöyle içerideyiz. Buradan şöyle şeye gider. Hopa'ya doğru. Kemalpaşa, Sarp Hı hı. kapısına doğru. Biz U şeklinde düşünürsen şu içerideyiz şu Hı anda biz hı. yani. Hı hı. Hı hı. Ha, şu Osman'ın elindeki de çay. Çay. Evet, toplanma mevsimi gelmiş ki Yani şu boydaki çay tam ideal devlete vereceğimiz ölçüde bir Hı çay. hı. Şimdi bu şu anda toplanması gereken bir çay. Hı hı. Bunun biz motor var. Şarjlı motorla topladığımız zaman diyelim gündüz toplarız. İşte devletin alım yerleri var. Depoları var. Onun açılış saati var. Biz oraya götürür devlete teslim ederiz. Daha sonra çay fabrikasına kamyon gelir. Bunları alır. Çay fabrikasına götürür. Çay fabrikasında bunun aşamaları var. İşte sondurma denilen buna buhar veriliyor. Bunun acı suyu var bu çayın. O acı suyunu alırlar. Ondan sonra işte kıvırma denilen değirmenler var. Orada kesilir bunlar. Daha sonra fırında kurutulur. İşte kalitesine göre eleklerde elenir. Hı hı. Ondan sonra çuvallanır. Evet. Kuru çay olur. Çok kısa olarak Hı yani. hı. Hı hı. mayalanma süresi de var. Mayalanma fermentasyon. süresi var. İşte o Kıvırmadan geçtikten sonra bir Hı hı. mayalanma süresi var, fermentasyon. içtiğimiz Ondan ana geçmesi çayın lazım. içtiğimiz çayın ana ham maddesi bu. Evet. Buradan başlıyor çay. Fındık. This is nut.